Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk olarak alışverişle videoyu açacağım. Daha sonrasında da aldığım şeyleri kullanarak bir vlogun içerisine yerleştirerek böyle bir video hazırlayacağım. İnşallah hoşunuza giden bir video olur. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Eminönü AVM'ye Instagram'da belki görenleriniz vardır. Mutfak eşyaları, işte dekorasyon tarzı eşyaların bulunduğu ya da iplikten ya birçok şey içinde oldu. Eskiden 1 milyoncu tarzı dediğimiz yerlerden bir tanesi aslında. Çok fazla uygun fiyatlı şey var. Bunları paylaşacağım sizinle. Bu üstümdekileri yeni aldım. Bunları da yine Instagram hesabı var, Ateş Export diye. Bunların hepsinin bilgilerini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu mağazada da gerçekten hem uygun fiyatlı hem de çok güzel ürünler var. Bu gömleği, içimdeki bu gömleği de, bu triko kazağı da oradan aldım. Gözüme de sivit kestirdim. Onları da daha sonrasında alacağım. Şimdi ilk olarak bu poşetlerin içindeki mutfak eşyası olanlardan başlayalım. Şu ısıya dayanıklı ince cam olanlar var ya, bardaklardan. Her yerde var zaten. Bunlardan aldım. Üçlü paketini aldım. Daha sonra daha da fazlasını alacağım. Böyle bunlarda çay içmek gerçekten daha güzel oluyor. Şu çok güzel gözüküyor zaten. Bunlardan aldım 3 tane. Yeter bize 3 tane şimdilik. Zaten karantinadayız. Misafir de pek gelmiyor. Şunları kırmadan şuraya kenara koyayım. Şöyle bambu bir tabak aldım. Bunu da böyle güzel tatlı sunumlar yapabilirim diye düşündüm. Çok sunum seven birisi değilim ama böyle fotoğraflarda, videolarda çok güzel çıkıyor. Bir de böyle kendinizi özel hissettiriyor hazırladığınız şeyler. O yüzden böyle ufak tefek şeylerden almak benim hoşuma gidiyor böyle. Bu da 10 lira mıydı neydi? Tam net hatırlamıyorum şimdi ama çok güzel bir tabak. Uzun zamandır istiyordum bir cam demlik. Biz çok çay içen bir aile değiliz. Çok fazla çay içmiyoruz ama böyle kendi başımıza 2 kişi de hani olduğumuz zamanlarda kullanabileceğimiz hem de zevkle çay demleyebileceğimiz bu şekilde demlikli çaydanlık üstü demlik aldım yani. Biraz kırılır diye korkuyorum açıkçası. Şöyle işte bir demlik, böyle bitki çaylarını da zevkle yaparım, belki içerim diye düşünerek almak istedim. Zaten uzun zamandır istiyordum almayı. Bu da bir bahane olmuş oldu. Bunun fiyatı da 60 lira mıydı neydi? Şöyle bir de çaydanlık demlik aldım. Bunları zaten videonun ilerisinde hepsini kullanacağım ve ne kadar güzel gözüktüğünü göreceksiniz videolarda da. Bir de bu arada bitti. Bir dakika, o bambunun fiyatına bakacağım ben. 10 lira. Şu 10 lira gerçekten çok güzel bence. Bu da çok güzel bir şey. Bunu da kahve mi koyarım, Türk kahvesi mi koyarım bilmiyorum ama öyle düşünerek almıştım ama biraz büyük galiba. Ama bakar mısınız? Keşke bir boy küçüğü de olsaydı. Böyle şuranın tatlılığı çok güzel gerçekten. Bunu aşırı derecede beğendim. Şöyle. Bunların büyük boyları da var. Onları da alacağım böyle. 3 tane 3 boy olarak almak istiyorum. Yan yana koyacağım. Şimdilik bir tanesini aldım ben. Bir de bir tane şey tahtası. Kesme tahtası aldım. Sunum tahtası gibi. Sunum tahtası gibi değil, sunum tahtası zaten. Ben bunun üstünde bir şey kesmeye kıyamam çünkü. Böyle yine güzel şekilde kullanırım diye, üzerine bir şeyler koyarak kullanırım diye aldım. Bunun fiyatı da 30 liraydı. Bunun üzerine vernik de atabilirim daha sonradan, bilmiyorum ama şimdilik bu şekilde kullanacağım. Böyle vernikli olarak da kullanılabilir. Üzerine vernik de atabilirsiniz. Elimde de hazır ceviz vernik varken atabilirim belki ileride. Bilmiyorum. Buradan bunları aldım. Bir de oradan çıktık, iplikçiye gittik. Ve başladım. Bunlardan şey öreceğim. Koskocaman böyle bol hırkalar var ya şimdi, ceket. Bambur ceketlerin örgü versiyonu. Şimdi zaten her yerde karşımıza çıkıyor. Böyle fiyatları da bayağı bir yüksek. Onlardan örmek istiyorum. Kardeşimi öreceğim.
Bakalım yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım bilmiyorum ama şimdilik kol kısmındayım. Şöyle balon kol gibi geliyor. Şöyle göstereyim. Böyle koskocaman bir kol olarak gelecek. Kesme oyma yok. Videoda anlatabileceğim şekilde mi bilmiyorum. Önce bir kolu bitireceğim. Bakacağım, eğer videoda anlatabileceğim gibi ise diğer kolu videosunu çekerim belki ama emin değilim. Ama vlogların arasında mutlaka bunun göreceksinizdir. Örerken bitmiş halini, giyilmiş halini o şekilde görebilirsiniz. Alışverişim bu şekildeydi. İşte bu üstümdekini de o Ateş Export'tan aldım. Yeşilpınar'da. Başka yerlerde şubelerim var mı bilmiyorum. Böyle uzun. Kalçayı falan kapatıyor. Yanında küçük bir yırtmacı falan var. Gösteririm zaten ayaktaki halini de. Bu içimdeki gömlek zaten çok tatlı. Böyle fırfırlı kollu. Biraz kolları kısa. Ben böyle uzun olsun, şuradan şöyle çıksın istiyorum ama kolları böyle yetim kol mu deniyor? Ne? O şekilde kısa kollu. Şunları göstermeyi unutmuşum da onları göstereyim. Böyle mutfak örtüleri, mutfak bezlerinden aldım. Bunları Trendyol'dan almıştım. Yani yeni sayılır, yine çok fazla olmadı. Hem de böyle vlog, sessiz vlog çekerken böyle şeyler görsellik açısından güzel oluyor. Şu üçlü setleri de zaten artık almayanınız yoktur. Böyle bunlar da videolarında sıkça göreceğiniz örtüler. Bunları da bahsetmek istedim. Evet, alışverişim bu kadardı. Şimdi keyifle videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Bullet holes inside my body. There's number on my eyes. The shattered state, the cooling face of my lungs. Raving soul, years in the breaking, wearied as a beggar's bones. Too many mornings rise in fate's disguising soul. Oh, I am bleeding out from these scars. Oh, I run recklessly into the dark for a new start. I burn my sea of glass on which I'm walking bends to break beneath the shame. Why do we slave to build enable ship with doomed remain? Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bunlar benim için, benim kanalımın ilerlemesi için hep önemli olan şeyler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.